Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay tığ işi bere yapımı ile karşınızdayım. İpim arkadaşlar, hemen şöyle kodunu da göstermek istiyorum. Aynı iple yapmak isteyenler olabilir diye. İstediğiniz marka ve renkli iplerle yapabilirsiniz. Bir tane de hazır pompon kullanacağım. Yine pompon iple yapmak isteyenler için videomun sonuna da kart olarak pompon yapım videosunu da eklerim. İki tane de tığ kullanacağım. Lastik kısmımızı 3 milim ve örmek kısmındaki fıstık kısmını da 3,5 milimle yapacağım. O şekilde bir anlatım olacak. Nasıl bir çalışma yapacağımızı da hemen kısaca anlatmak istiyorum arkadaşlar. Beremiz oldukça kolay. Sizler için, yeni başlayanlar için özellikle çok kolay bir çalışma olacak. Burada önemli olan boyutunu nasıl ayarlamanız gerektiği arkadaşlar. Videonun bu kısmını atlamadan izlerseniz sorularınızın cevabını kısaca özetlemek istiyorum. Daha sonra da sizler hangi yaş grubuna yapmak istiyorsanız ona göre ayarlamanızı yaparsınız. Şimdi ben burada 5-7 yaş arasında kızım için yaptım bu bereyi. Nasıl ayarladım? Yani boyutunu nasıl belirledim? Öncelikle arkadaşlar, daha öncesinde benim kızımın kullandığı bir bere vardı. Buradan ölçü aldım. Tabii bu hazır bir bere de olabilir. Ben bunu kendim ördüm. Hatta videosu da var. Yapmak isteyenler yine videonun sonunda bulabilirler. Şimdi buradan ölçü aldım. Göz kararı şöyle bir ölçü yapabilirsiniz. Çocuğunuzun ya da sizin kullanmış olduğunuz önceki hazır bereleri de kullanarak ölçü alabilirsiniz. Burada şu katlama payını almadan şöyle bir ölçümü belirledim. Yine aynı şekilde boyunu da belirledim. Enine ve boyunu bu şekilde belirledim. Sizler de kullandığınız berelere göre yapabilirsiniz. Eğer elinizde böyle bir bereniz yoksa da yine zincirimizi başladıktan sonra, burada zincirle başlıyoruz. Şu şekilde birleştirip yine başınızın etrafında bir ölçü alarak da yapacağımız büyüklüğü belirleyebilirsiniz. Ben şimdi bunun da hemen ölçülerini sizlere vermek istiyorum. Yine bu yaş grubunda çalışmak isteyenler olabilir diye. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. 40 santim eninde. Boy olarak şöyle kafaya olan kısmımız ise yine 21 santim civarında arkadaşlar. Şöyle odaklansın. Evet. Bu şekilde bir boy belirlemesi yapabilirsiniz. Buradaki büyüklüğü dediğim gibi kendi başınızın çevresinde ya da kullandığınız bir bereyle belirleyebilirsiniz. Zincir yapımıyla başlayacağız. Daha sonra bu lastik kısmını yaptıktan sonra beremizin üst kısmını da öreceğiz. Yine buradaki büyüklüğü de yapacağınız kişinin kafa ölçüsüne göre ayarlamanız gerekiyor. Ölçerek, sürekli kafanızda deneyerek, yapacağınız kişiye deneyerek bunu yapabilirsiniz. Daha küçük çocuk grupları için yapacaksanız bu boy küçülecektir. Yetişkin için yapacaksanız da buradaki boy enine doğru büyüyecektir ve boyuna doğru da artırmanız gerekebilir. Şimdi ne yapalım? Başlayalım. Başlarken de sizlere yine aklıma geldikçe eksik söylediğim noktalar varsa hatırlatarak devam ederiz. Buradaki zincir yapımıyla başlayalım ve kurulumunu devam edelim. Evet, lastik bölümüne 3 milimlik bir tığ ile başlıyorum. Bismillah diyelim ve zincir yapımıyla başlayalım. Burada dikkat etmemiz gereken bir konu da arkadaşlar, zincir sayımız 3 ve 3'ün katları olmalı. Ben 78 tane zincirle başlayacağım. Yani 3'ün katı 3'e bölünen bir sayı. Bu şekilde başlıyorum. Fakat burada da yine dikkat etmemiz gereken çift sayı olması. Yani 75 de 3'ün katı fakat tek sayı, ne yapıyoruz? 3 daha 78. Bu şekilde çift sayı olarak zincirlerimizi hazırlayalım. Yapacağınız boyutu bu şekilde zincir sayınızla belirleyin. Ben de zincirlerimi hazırlayıp geliyorum. Evet, ben sık olmayacak şekilde zincirlerimi 78 tane hazırladım arkadaşlar. Yine bu da 40 santim civarında. Buradan ölçümü tekrar yinelemiş oldum. Ve biliyorsunuz 3'ün katı olmalıydı ve çift sayı olmalıydı. Yani 78 tane ile başladım. Şimdi sonda ekstra 2 tane zincir yapacağım. Bakın burada tuttum. 1,
2 tane zincir üstüne aldım ve dördüncü zincire şöyle bakın, 1 2 3, dördüncü zincire şöyle ikili trabzan yapıyorum ve çıkarttım. Üstüne aldım. Şimdi yanına devam ediyorum. İkili trabzan zincirimin sonuna kadar yan yana ikili trabzan yapıyorum. Bir kere sarıp iki kere de çıkartıyorum. Bir kere sardım. Yavaş yapalım. İlk defa yapanlar olabilir. Evet. Bu şekilde sona kadar ikili trabzanlarımızla zincirimizin sonuna gelelim. Baştaki zinciri de sayacağız. Şu an ben 5 tane yapmışım. Yine 78'e tamamlayacağım. Evet, ben 78 tane ikili trabzanımı hazırladım. Bu şekilde sona kadar devam ettim. Şimdi bir üst sıraya çıkalım ve burada lastik işlemini yapacağız arkadaşlar. 3 tane zincir yapıyorum ve döndürdüm. İlk trabzanıma, yani zincirden sonraki ilk trabzanıma üstüne alıyorum ve alttan girerek bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü olana arkadan dolanarak şöyle göstereyim. Bakın, üçüncüye şöyle arkadan yiterek çıkartıyorum. İkili trabzan. Şimdi bir üstten, şimdi arkaya yiterek ikili trabzan yapıyorum. Tığımı bir üstten dolayarak, yanındaki sıradakine ise arkadan dolayarak şu şekilde devam ediyorum ve lastiğimi yapıyorum. Evet, bu şekilde sona kadar devam edelim. Yine sonda buluşalım. Evet, sona kadar geldim. 2 tane trabzanım kaldı. Şimdi sol kenarı beraber yapalım. Burada üstten alarak bitirdim. Şimdi sırada alttan alarak ikili trabzanımı yapıyorum ve son zincirime geldiğimde de zincire batarak bu kenarı bitiriyorum. Şimdi 3 zincir yapıp döndürdüm. Burada da hiç farklılık yapmayacağız. Üstte olan burguları üstten, altta olanları yine alttan alarak devam edeceğiz. Hemen üstüne aldım. Arkadakini yine arkaya itiyorum. Üsttekini tekrar üstten alıyorum. Evet, bu şekilde sona kadar devam edeceğim. Şöyle ki sona geldiğimde yine zincire batacağım. Tekrar döndürdüğümde de bunu devam ettireceğim. Şimdi 3. sıramı bitiriyorum. Bir üst sırayı da 4'e tamamlıyorum. 4 sırada deseni kurmaya başlayacağız. Ben sıramın 4 sıramı da tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Bu mantıkla devam edelim. Evet, lastik işlemini bitirdim. Toplamda 4 sıraya tamamladım. Bunu isterseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Şimdi diğer tığımla devam etmek istiyorum. 3,5 milimlik bir tığla üst sıranın fıstıklarının yapımına başlayalım. Şimdi burada 3 tane zincir yapalım ve döndürdük. Artık desenimizi kurmaya başlayalım. Üstüne alıyorum ve bu başlangıçtaki zincirimden sonra 1 2 3 tane boşluk atlayıp dördüncü boşluğuma ikili trabzan yapacağım. Üstüne aldım. Aynı boşluğa tekrar
ikili trabzan yapıyorum. Şimdi buradaki ilk boşluğuma döneceğim. Bakın ilk boşluğa. Buraya da fıstık işlemini yapacağız. Yapalım. Üstüne aldım. Buraya batıyorum. İpimizi uzatalım. Toplamda aynı noktaya 3 kere ipimi saracağım. Bu şekilde. Hepsini tek seferde çıkarttım. Bir zincir. Bakın. Üstüne aldım. Şimdi son yapmış olduğum yuvadan sonra iki tane atlıyorum. Üçüncüye ikili trabzan yapıyorum. Bundan sonra hep aynı devam edeceğiz. 2 tane trabzan üstüne alıyorum ve son yapmış olduğum, bakın burada son yapmış olduğum göze batacağız. Şöyle buraya yine 1 2 3 kere sarıyorum. Eğer ipiniz ince ise daha fazla sarabilirsiniz. Bir zincir üstüne aldım. Yine son yapmış olduğumu bırakarak 1 2 üçüncü, iki trabzan üstüne aldım. Son yaptığım göze şöyle bakın geriden 1 2 üçüncüye denk geliyor, geriye doğru da 3 kere sardım, fıstığımı yapıyorum. Bir zincir. Bir tane daha devam edelim. Bu son yaptığımdı. Şimdi 1 2 üçüncüye iki trabzan, son yaptığım göze fıstık. Bu şekilde sona kadar devam edelim. Şimdi ne yapıyoruz? Üçüncüye ikili trabzan, son yaptığım göze de fıstık. Sona kadar devam edelim. Bunu sonda yine bir üstüne çıkmasını da göstereceğim. Ben de yapıp geliyorum. Evet, sona kadar fıstıklarımızı yaptık. Ben yine son kısmı birlikte yapalım diye bıraktım arkadaşlar. Burada şöyle 3 tane boşluğum kaldı ve kenardaki zincirim kaldı. Üstüne alıyorum. Yine burada 1 2 üçüncü boşluğa önce ikili trabzanımı yapıyorum. Ve geriye dönük fıstığımı yapıyorum. Bunu da kapattım. Bir zincir üstüne aldım ve buradaki zincirime de batarak ilk sıramı tamamlıyorum. Bir üst sıraya geçeceğim. İkili trabzanla sıramı bitirdim. Bu şekilde. Şimdi 3 tane zincirimizi yapalım ve döndürelim. Üstüne aldım. Burada bu birinci fıstığımın üstündeki son boşluğa batarak şu göze burada ikili trabzan yapıyorum, 2 tane. Üstüne aldım. Şimdi bu fıstığımın sağ tepesindeki boşluğa, bakın şuraya, buraya batacağım. Buradan ilmek çıkartacağım ve çapraz fıstığımı yapacağım. Kapattım. Üstüne aldım. İkinci fıstığıma geçiyorum. Önce sol boşluğuna, sonra da geriye dönük sağ boşluğa yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Yapalım.
kendiliğinden çapraz görüntü oluşuyor. Bir tane daha yapalım. Battığım yerleri görmeniz için tutarak yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu sırada sona kadar devam edelim. Bir üst sıraya çıkarken tekrar göstereceğim. Sona kadar yapalım. Evet, ikinci sıranın da sonuna geldim. Şimdi sol kenarı birlikte yapalım. Burada son fıstığımı da yapıyorum. Önce ikili trabzan, sonra fıstığımızı yapalım. Bir zincirimi yaptım ve kenardaki zincire batarak şöyle ikisine birden batalım. İkili trabzan yapıyorum ve sol kenarımı da bitirdim. Tekrar 3 zincir döndürdüm. Aynı işlemi aslında başa sarıyoruz. Desenimiz tekrar etmekte. Hemen başlangıcını göstereceğim. Videomuz fazla uzamasın. Bakın buradaki boşluğa batarak fıstığımızı yapalım. Artırma ya da eksiltme yok arkadaşlar. Aynı sayılarla devam edeceğiz. Videomun başında sizlere göstermiştim uzun parçamı. Onun üstünde dikim işlemini yapacağım. Ve öyle bitireceğiz inşallah. Evet. Artırma ya da eksiltme yapmadan bu şekilde dümdüz örelim. Ben de şimdi dikim işlemini göstererek videomu sonlandırırım inşallah. Evet, burada iğnemi hazırladım arkadaşlar. Sonda ipimi koparmadım. Bunun içinden geçirerek önce bir düğüm yapacağım. Sonra da dikeceğim. İki ucunu dikeceğiz. Şöyle de artan ipimi de göstermek istiyorum. Bu da benim bir yumaktan artan ipim. Eğer daha büyük yapacaksanız ikinci ipe geçebilirsiniz. Ama benim ölçülerimle bir yumaktan ipim de arttı. Bununla da pompon yapabilirsiniz ya da hazır pompon kullanabilirsiniz. Göstermek istedim. Daha küçük yapanlar için de yine bir tane yumak yetecektir. Şimdi bu şekildeki parçamı ikisini böyle üst üste getiriyorum. Güzel yüzü ya da ters yüzü yok ama hoşunuza giden tarafı dış yüzde kalacak şekilde ayarlama yaparsınız. Şimdi arkadaşlar sadece fikir amaçlı yapacağım. Çünkü videomuz fazla uzayacak. Bu şekilde dikeceğiz. Karşılıklı dikim işlemini yapalım. Nereye kadar? Sadece bu kenara kadar lastik kısmımız açık kalacak. Daha sonrasında burası bittikten sonra da tepe kısmını dikeceğiz. Oraya kadar ben de burayı dikip geliyorum. Evet, burada dikişimi yaptım arkadaşlar. Şimdi bu tepe kısmını da dikeceğiz. Bu lastik kısmı aşağıda kalacak. Yine ters yüzündeyim. Burada da yine mantığımızı göstermek istiyorum. Nasıl bir dikiş yapacağımızı. Dediğim gibi videom fazla uzamasın. Hemen herhangi bir yerden şöyle ipimi öncelikle bağlayacağım. Sonra tel yapar gibi yaparak şöyle ilerleyeceğim. Şöyle. Sonra bunu böyle çekeceğim arkadaşlar ve sıkılaştıracağım. Bütün kenarı yapıp sonra tepesini iyice dikeceğim. Böyle sağlamlaştıracağım. Doğaçlama yapacağım. Sizler de o şekilde yapın. Bu şekilde yapalım. Sonra pomponumuzu takacağız. Evet, buradaki dikişimi yaptım. Daha sonra önce büzdürerek sonra tepesindeki açıklığı da böyle karşılıklı kapatarak diktim arkadaşlar. Dediğim gibi doğaçlama bir şekilde yaptım. Şimdi ters çeviriyorum. Beremiz hazır. Şöyle.
Bu üstü de güzel gözükmüyor. Eğer burada isterseniz dediğim gibi videomun sonuna size pompon yapımı videosunu da eklerim. Ya da benim gibi böyle hazır bir pompon da kullanabilirsiniz. İple de yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Dediğim gibi yapım videosu olduğu için şimdi burada anlatmayacağım. Şöyle bu pompondaki iplerin bir tanesini şöyle içeri alacağız. Sonra ikincisini tığ ile şöyle elimi içten geçiriyorum. Şuradan tığımı çıkartıp diğerini de yine böyle içe alıyorum. İki tane ipi de içeride ve bunu buradan düğümleyeceğim. Sağlamlaştıracağım. Şöyle. Evet, yeni başlayanlar için gerçekten çok kolay bir tığ işi bere modeli. İpimi de koparttım, çok çektim galiba. Bağlandı zaten. Evet. Arkası, burası da önü. Dediğim gibi çok güzel oldu. Yapımı da çok kolay. Bu şekilde pomponla da bütünleşti. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle yakından göstereyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma abone olun lütfen. Abone olmak ücretsiz. Diğer çalışmalarıma da bakmak isterseniz videomun sonuna link olarak sizlere eklerim. Yine bu modelle atkıda yapabilirsiniz. Model dikdörtgen olarak anlatımını da yaptım. Onu da videomun sonunda kartta bulabilirsiniz. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.